Huzurlu Mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere beyaz peynir yapımını anlatacağım. Sizlerle birlikte birçoğunuz biliyorsunuz çok güzel sirkeler yaptık. Kefir yaptık, yoğurt, turşu, birçok sağlıklı gıdayı evimizde ürettik. Şimdi sırada peynir yapımı var. Gerçekten bu da çok kolaymış. Şimdi yapımına geçelim isterseniz. 5 litre sütten yapıyorum. Bildiğiniz çiğ süt, köy sütü. İnekten sağıldı, süzüldü, elime geldi. Şimdi bunu güzelce bir ince tülbentten süzelim ki peynir yapımı önemli bir şey ve uzun süre bekleyecek. İçinde hiçbir katkı, hiçbir tortu olmasın. Tertemiz bir peynir yapalım, bembeyaz. Güzelce süzdüm. Şimdi ocağın altını yakıyorum. İşte püf noktaları şimdi başlıyor peynir yapımında. Sütü çok az ısıtacağız. Eğer termometreniz varsa önce 75 dereceye çıkarıp sonra soğutup 32'ye düşürebilirsiniz. O zaman sütü pastörize etmiş oluruz. Ben şimdi hemen ilk etapta az ısıtarak bu gördüğünüz mayayla sütümü yapmaya başlayacağım. Adı Süper Maya. Aktar'dan dün 15 liraya aldım ben. Onu kullanacağım. Su ya da sütle çözündürebiliriz. Temiz içme suyunun içinde de mayayı çözündürüp süte ilave edebilirsiniz. Ben sütümden aldım. Şimdi içerisine 1 çay kaşığı dolusu peynir mayası koyuyorum. 5 litre için şöyle irice bir çay kaşığı dolusu. Hemen bekletmeden içine dökeceğim. Çünkü az miktarda olduğu için süt hemen onu peynirleştiriveriyor. İçine döküyorum. İyice her tarafına ulaşması için güzelce karıştırıyorum. Mayalamak aslında bu kadar. Hafif ılık 30 derecedeki 32 derecedeki süte, ama tabii pastörize etmedik şu anda bunu. Sonra anlatacağım size diğer püf noktalarını da. Mayayı koyduk, kapağını kapatıyoruz. Şimdi havalar çok sıcak. Ben sarmadım. Bunun katılaşması 2,5-3 saati buldu. Arzu ederseniz sarın, 1,5-2 saatte de bu gördüğünüz lastik gibi kıvama gelir. Elinizi değdirdiğinizde böyle içine gömülmeyecek, elinize bir şey yapışmayacak ve böyle rahat kesilecek. Şimdi bir püf noktası da bu noktada bu peyniri ince ince kesmek. O zaman fazladan bütün suyunu dışarı verecek. Mümkün oldukça küçük küçük kesin ve 1 saat kadar bekletin. Vaktiniz yoksa yarım saatte olabilir. Bütün suyu dışarı veriyor. Göreceğiz şimdi birazdan. İnce ince. Bu kısma teleme peynir deniyormuş. Buradaki şu anda oluşan peynire. Pelte halinde oluyor. Tabii ki çok yumuşak. Sanki sert bir yoğurt gibi. Çünkü henüz peynirimizin başındayız. Şimdi kapağını kapatıp 1 saate yakın bıraktım onu. Ocağın altı kapalı, artık açık değil tabii. Ve gördüğünüz gibi çok miktarda peynir altı suyu verdi. Bakın, içindeki bu peltelerimiz, teleme peynirimiz gördüğünüz gibi. Şimdi tabii biz onu süzerken onlar parçalanacaklar. Eğer çok sıcak mayalarsak hem tutmayabilir, maya ölür, hem de haddinden gereğinden fazla su salıyor. Hafif ılık yapacaksınız. Böyle parmağınızı soktuğunda o sıcaklığı hissedin, yeter, yakmasın. Olayı özetliyorum arkadaşlar. Sütü hafif ısıttık. Mayamızı ekledik, kapağını kapadık. Pelte olmasını bekledik. Daha sonra ince ince dilimledik. Tekrar kapağını kapadık. Yarım saat, 1 saat kadar o bütün fazla suyunu salmasını bekledik. Ve şimdi artık peyniri süzme zamanı. Birdenbire de dökebilirsiniz süzgecin içine. Ben siz de görün kıvamı diye önce kevgirle göstermek istedim. Gördüğünüz gibi döktüm hepsini. Tabii tülbent ince delikli olduğu için bütün suyun birdenbire süzülmesi imkansız. Şöyle bir karıştırıyorum. Baktım ki süzülmesi çok uzun sürecek. Ben şimdi o alttaki fazla sudan bir onu arındırayım. Çünkü suya değiyor. Çok miktarda su verdi. Sonradan o peynir altı suyuyla 2 tarif daha yaptım. Sizlerle onları da paylaşacağım. Çok bereketli bir tarif oldu bu. Bir sütten 3 tane malzeme, 3 tane ürün çıktı. Şöyle alıyorum.
Gördüğünüz gibi sudan bir çıkarayım onu. Çok daha derin bir kap lazımdı. Şimdi bu bol peynir altı suyunu başka bir kaba alayım. Dediğim gibi değerlendireceğiz bunları. Çok kıymetli bir sudur. Özellikle bu sporcuların kullandığı protein tozları bile bu peynir altı suyundan yapılıyor. Her türlü hamur işi ve yemeklerde kullanabilirsiniz. Şimdi ben tabii çok karıştırdım ya suyu süzülsün diye, doğal olarak tamamen parçalandı peltelerimiz. Şimdi gördüğünüz gibi tülbenti kıvırıyorum. Tülbenti de manifaturacılarda ya da pazarda bulabilirsiniz. Yani şimdiye kadar hiç ilgisi olmayan, aklına gelmeyen kişilerin bile gerçekten benimle birlikte peynir yapmalarını çok isterim. Çok zevkli ve çok kolay bir yöntem. Yani gördüğünüz, mayaladığınız gibi oluştu. Açıklayıcı şekilde anlatmaya çalıştım. Şöyle biraz sıkıyorum. Fazla suyunu tekrar alacağım. Ve bundan sonra ne yapmamız lazım? Peynir haline gelmesi için ona şimdi birazdan baskı uygulayacağız. Gördüğünüz gibi bu benim ilk etaptaki sıktığım. Şöyle biraz yaymak istiyorum onu, ince olsun az daha. Burada arkadaşlar düz süzgeçler var. Alacağım ben bugün yarın. Çünkü bir de sirkeyle yapmak istiyorum peynir. Metal böyle düz. O daha kullanışlı olacaktır. Hemen üzerine bir tabak ve bir döküm tencere ya da bir ağırlık koyarsınız. O dümdüz bastırır. Şimdi koydum peynirimi. Üzerine bir tabak, bir tencereye su doldurdum. Ve üzerine de oğlumun dumbbellını yerleştirdim. Böylece 2,5-3 saat kadar beklettim. Burada önemli olan peynirin basılması ve içindeki suların tekrar süzülmesi. Herhangi bir ağırlık, bir mermer, bir taş kullanabilirsiniz. Çok fazla tutarsanız aşırı derecede suyunu verir ve taş gibi bir peynirimiz olur. Şimdi görüyorsunuz zaten artık suyunu ben süzmüştüm, iyice sıkmıştım koyarken son aşamada. Pek suyu çıkmadı ve peynirimiz hazır. Gayet güzel basılmış, düzgünleşmiş. Olması gerektiği kadar su var içinde. Şimdi göreceksiniz. Evet, peynirimi dilimliyorum. Tülbent benim biraz kocamandı. Onu düğümlediğim yerin üzerine oturttum ya. O boşluk o düğüm yerinden kaynaklanıyor. Bir daha yaptığımda düğüm kısmını dışarıda bırakacağım ya da daha küçük bir tülbent kullanacağım. Size bütün püf noktalarını söyleyeyim ki kusursuz bir peynir yapın sizde. Peynirimiz hazır ama yemeğe hazır değil. Çünkü dediğim gibi başta pastörize sütle yapmadığımız için peynirimize şimdi bir salamura hazırlayacağız ve onu bekletmeye alacağız. Gerçekten şu dilimleme işlemi çok zevkli. İnsanın kendi yaptığı peyniri dilimlemesi bir başka oluyormuş. Tavsiye ederim, bu deneyimi yaşamalısınız. Şimdi küçük küçük dilimliyorum. Bazı arkadaşlarım bu dilimleri kaya tuzuna bulayarak kavanoza yerleştirmiş. Ben tuzlu salamura yapacağım. Öyle dökeceğim üzerlerine. Bu 1 litrelik kavanoz. Peynirde sanıyorum 800-850 gram kadar çıktı. Şimdi yarım litre peynir altı suyuna 2 yemek kaşığı dolusu kaya tuzunu koyalım. Kaya tuzu olması şart. Hem mikroplardan arındırması için hem de daha dayanıklı sert bir peynir olması için. İyice eritene kadar karıştırıyoruz. Kavanozu onunla dolduracağız. Şimdi boşluk kalan kısma yine ben peynir altı suyu koyacağım. Biraz böyle yoğun tuzlu olması lazım. Hem peynirin içine tuz geçsin, hem de sütü kaynatmadığımız için sütte bulunabilecek brusella ve benzeri bütün mikropları da öldürmek için bu tuzda bekletme işlemini mutlaka yapmamız gerekiyor. Kapatacağımız kapak mutlaka ilk kez kullanılacak olmalı. Yani hiç darbe yememiş sımsıkı bir kapakla, temiz, steril bir kapakla kapatıyoruz ve en az 3 ay buzdolabında bekleteceğiz. Bu esnada tam olgunlaşacak, güzel bir peynir olacak. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. İnşallah denersiniz. Kanalıma abone olmayı ve yanındaki bildirim zilini açmayı da lütfen unutmayın. Hoşça kalın.